Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın dün akşam 8'de bizlere duyurduğu iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin ilk değerlendirmesini yapacağız ve fiyatını ele alıp bakalım bize iPhone 12'ye göre ne gibi artılar sunuyor, bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Dostlar, bu video daha çok ön inceleme kıvamında olacak. Yani iPhone 13 ve 13 mini'nin en öne çıkan özelliklerine yakından bakacağız. İsterseniz ilk olarak tasarım detaylarıyla başlayalım. iPhone 13 ve 13 mini'ye baktığımızda önceki neslinden çok fazla bir değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Malzeme yapısı noktasında da iPhone 13 serisi 12 serisiyle aynı. Arka kapağımız cam, çerçevelerimizde ise 7000 serisi alüminyum malzeme ile geliyor. Etkinlikte dayanıklılıkla ilgili de ekstra bir açıklama yapmadılar. Yani bu da demek oluyor ki iPhone 12'de kullanılan Ceramic Shield teknolojisi iPhone 13'te de kullanılmaya devam edecek. Zaten bu teknoloji bir telefonda kullanılan en dayanıklı cam teknolojisi diyebiliriz. Tasarım konusunda iPhone 13 ve 13 mini'de en dikkat çeken nokta 11 ve 12 serilerinde gördüğümüz alt alta dizilmiş kameralar çapraz konuma alınmış durumda. Bunun haricinde tasarımsal açıdan özellikle 12 ve 12 mini ile herhangi bir farkının bulunmadığını belirtelim. Kasa konusunda genel anlamda bir değişmenin olmadığını söyledik ama ekran kasa oranı durumunda sonunda beklediğimiz durum nihayet gerçekleşmiş oldu. iPhone 11 ve 12 serilerinde, hatta iPhone X'te de gördüğümüz büyük çentik %20 civarında küçültülmüş durumda. Çentiğin küçülmesiyle birlikte Face ID teknolojisinde de iyileştirmeler yapıldı. Bu konuda da herhangi bir şüpheniz olmasın. Ama maalesef 13 serisinde beklediğimiz parmak izi okuma özelliği, yani Touch ID sensörüyle 13 serisinde karşılaşmadık. iPhone 13 serisinde batarya tarafında bir iyileştirme yapıldı ama bu durum bize kalınlık ve ağırlık kısmında bir eksi olarak yazıldı diyebiliriz. Kalınlık kısmında 0.2 mm, ağırlıkta ise iPhone 13'te iPhone 12'ye göre 11 gram, 13 mini'de ise 12 mini'ye göre 7 gramlık bir ağırlaşma söz konusu. Bu durumun bize batarya tarafında fark edilir derecede bir katkı sağlayacağını düşünürsek bence kabul edilebilir diyebilirim. iPhone 13'lerin ekran tarafına baktığımızda ilk olarak ekran boyutuna bakarsak 6.1 inç ve 5.4 inçlik standartlar korunmuş. Bunun haricinde yine ekran çözünürlüklerimiz Full HD Plus çözünürlüğünde. Piksel yoğunluğu olarak da geçen seneki modellerden herhangi bir farkı bulunmuyor. 460 ve 476 ppi'lik değerler korunmuş durumda. Dostlar, zaten ekran kalitesi olarak kimsenin iPhone 12'den şikayeti yoktu. 13 mini'de bizim beklediğimiz nokta ekran tazeleme hızı, yani akıcılık tarafındaydı. Ama maalesef burada herhangi bir iyileştirmeye gidilmedi. 60 Hz'lik standart paneller karşımıza çıkıyor. 120 Hz tazeleme sadece Pro serilerinde sunuldu. Ekran tarafında bu modellerdeki tek iyileştirme parlaklık noktasında diyebilirim. 13 ve 13 mini'de 800 nitlik bir parlaklık değeri bulunuyor. 12 serisinde ise 625 nitlik bir değer görmüştük. Bu da bizlere güneş ışığı altında daha iyi bir görsel deneyim sunacağını söyleyebiliriz. Donanım kısmına geçtiğimizde ise tahmin edeceğiniz gibi Apple'ın A15 Bionic işlemcisi hem 13'te hem de 13 mini'de bulunuyor. Bu işlemcinin performansına zaten söyleyecek söz yok diyebiliriz. Burada kullanılan işlemci Apple'ın da söylediği üzere şu anda dünyanın en güçlü mobil işlemcisi. Bu işlemciyle aklınıza gelebilecek her türlü işlemde sıkıntısız, sorunsuz bir performans alacağınız aşikar. İşlemcimizin teknik detaylarına değinirsek 2 adet yüksek performanslı, 4 adet de verimlilik odaklı çekirdeklere sahip. Grafik birimi tarafında ise 4 çekirdekli bir grafik işlemcimiz bulunuyor. Apple özellikle bu seride yapay zeka sistemi olan Neural Engine'de ciddi oranda geliştirmeler yapmış. Burada 16 çekirdekli bir yapay zeka biriminden bahsediyoruz. Bu birim sayesinde AR uygulamalarını kullanırken ve kameranın video ve fotoğraf tarafında bize yapay zeka desteğiyle birlikte çok iyi kareler elde edebilmemiz imkanını sağlayacak. Telefonlarımızın RAM kısmında ise 4 GB'lık RAM'lerin geldiğini belirtelim. Depolama alanı olarak da 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı versiyonu bulunuyor. Hatırlayacağınız gibi iPhone 12 64 GB'lık depolama ile başlıyordu. Burada artık baz versiyon olarak 128 GB'dan başlanması ve fiyatın sabit tutulması gerçekten iyi olmuş. Fiyatlar Amerika bazında sabit kaldı ama maalesef ülkemizde 1000 TL'lik bir zam yapıldı. 13 mini 11.000 TL'den, 13 ise 12.000 TL'den başlıyor. Şimdi iPhone 13 serisinin kameralarından bahsedersek gerçekten bu sene Apple çok ciddi iyileştirmeler yaptı.
Ana kameramızda f1.6 diyaframla gelen 12 megapiksel çözünürlüğünde 7 elementli lense sahip olan ve bunun yanında portre modu, HDR ve yapay zeka destekli bir kamera bizleri karşılıyor. Video kaydı olarak Dolby Vision desteğiyle iPhone 12 serisinde 4K'da videolar çekebiliyorduk, ancak iPhone 13 ve 13 mini ile birlikte bu kez 4K 60 FPS'te de Dolby Vision destekle videolar çekebiliyoruz. Dolby Vision desteğinin bize ne gibi katkıları olacak derseniz, çok daha profesyonel düzeyde renkler elde edebilmemizi sağlıyor. Yani artık vlogger dediğimiz kameralara da ihtiyacı çok ciddi oranda azaltacak gibi gözüküyor. Bunun yanında optik imaj sabitleyicisinde de 13 serisinde bir geliştirmeye gidildi. Sensör Shift dediğimiz, yani sensör bazlı bir OIS desteğine geçildi. Sensör Shift OIS desteği yalnızca 12 Pro Max'te bulunuyordu. Artık iPhone 13 serisiyle birlikte özellikle hareket ederken veya tripoda bağlı olmadan yaptığımız çekimlerde titremeler minimum seviyeye indirilerek çok daha başarılı videolar çekebileceğiz. Bunların yanında iPhone 13 serisinde güzel bir kamera modu da eklendi. 1080p 30 karede sinematik mod desteği iki cihazımıza da geldi. iPhone 13 ve 13 mini'nin ikinci kamerasına da değinirsek 12 megapiksellik f2.4 diyaframla gelen ultra geniş açı lensine yer verilmiş. Ön kameraya baktığımızda yine 12 megapiksellik f2.2 diyaframla gelen HDR, portre ve yapay zeka destekli TrueDepth kamerayla karşılaşıyoruz. Ön kamerayı kullanarak da Dolby Vision HDR destekli içerikleri 4K 60 FPS'te çekebilmemiz gerçekten güzel bir detay. Burada da Apple ön kamerada herhangi bir kısıtlamaya gitmemiş. Arka kamera bize neler sunuyorsa ön kamerayla da aynı şekilde video performansı alıyoruz. 11 serisinden beri gece modu özelliği iPhone'larda bulunuyor. Bu sefer 3 kameramızda da gece modunu her türlü ortamda kullanabiliyoruz. Bu sayede düşük ışıklı ortamlarda grenlenmeyi çok daha aza indirerek güzel çekimler yapabileceğiz. Dostlar, yani genel toplama baktığımızda hem iPhone 13 hem de iPhone 13 mini'nin kamera performansının birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. iPhone 12 mini özellikle batarya performansı olarak pek başarılı bir model değildi. iPhone 13 mini'de ise batarya kapasitemiz biraz daha yükseldiği için Apple'ın açıkladığı verileri de hesaba katarsak 12 mini'ye kıyasla 1,5 saat daha fazla bir kullanım ömrü sunuyor. iPhone 13 ise iPhone 12'ye göre 2 saat daha uzun bir kullanım deneyimi sağlayacak. Yine 20 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteği 13 ve 13 mini'de bulunuyor. 30 dakikada iki telefonumuzda %50 oranında şarj edebiliyoruz. Açıkçası iPhone 13 serisinde yükselen batarya kapasiteleri ve Apple'ın A15 Bionic işlemcisinin verimli bir şekilde çalışmasını hesaba katarsak bizlere çok daha iyi bir batarya performansı sunacağını düşünüyorum. Kablosuz bağlantılar noktasında da iPhone 12 serisinde olduğu gibi 5G desteğimiz iki cihazda da bulunuyor ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi güncel teknolojilere de yer verildiğini söyleyelim. Hoparlör tarafına değinirsek iPhone 13 ve 13 mini'de Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlör sistemine yer verilmiş. Dostlar, Apple'ın lansmanında yeni iPad mini'de Type-C portunu görmüştük. Buna bağlı olarak biz de iPhone 13 serisinde Type-C portuna geçireceğini düşünüyorduk, ancak yine Lightning portla karşımıza çıkıyor ve kutu içeriğinde de Apple herhangi bir değişikliğe gitmedi. Yine adaptör kutu içeriğimizde bulunmuyor. Sadece Lightning'den Type-C'ye şarj kablomuz çıkıyor. Dostlar, şimdi iPhone 13 ve iPhone 13 mini ile ilgili kısa bir değerlendirme yaparsak, yani özellikle kamera tarafını bir kenara bırakırsak kayda değer büyük geliştirmelerle karşılaşmıyoruz. Şahsen iPhone 13 Pro serisi çok daha heyecan verici ve 12 Pro serisine kıyasla Pro takısını 2-3 kademe daha yukarı çıkaran cihazlar oldu. Önümüzdeki günlerde iPhone 13 Pro serisi için de bir video gelecek ve bunun haricinde iPhone 13'e geçmeye değer mi? Bu konu hakkında da detaylıca konuşacağız. Peki sizce iPhone 13 ve iPhone 13 mini nasıl olmuş? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Dostlar, destekleriniz benim için önemli. İlk etapta 50.000 abone hedefimize ulaşmak için kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.